11 şehrin de diğer arkadaşlarla birlikte haberleştiğimizde çok kötüydü. Ceset torbaları, cenazeler, yani çok karışıktı oralar. Enkazlar, cenazeler kalabalık. bütün şehrin tamamen yok olduğunu gördüm. Yani şu kadar bir mesafeden çıkarılan insanın durumu nasıl olur? Siz düşünün. O kadar kalabalığı, yani ben ömrü hayatımda o kadar cenazeyi bir arada hiç görmedim. Kız kardeşini parçalarını toplayarak getirmiş bir poşetin içinde. Ömrü hayatımda görmeyeceğim şeyleri orada yaşadım. Allah da sabrını verdi. Rabbim insana orada, yani Rabbim yardım edene daha çok yardım ediyor. Bir güç veriyor, kuvvet veriyor. Anne ve çocuk bir arada geldi. Ceset torbasını açtık. 1,5-2 yaşında kurtarmak için ayağının arasına koymuş çocuğu. İkisi öyle vefat etti. Onları hiç ayırmadık, öyle gömüldüler. Onların gerçekten Allah Teala tarafından melekler vasıtasıyla yedirilip içirildiklerine inanıyorum. Peki ablam, sence bu depremler bize neyi hatırlatıyor? İnsanın acziyetini hatırlatıyor. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Bugün çok özel bir ablamızla birlikteyiz. Ablacığım hoş geldin. Hoş buldum. Sana çok özel diyorum çünkü abla, ben Hatay'a İstanbul'dan hareket ettim ve gazsallık üzerine gitmek istedim. Bir de baktım ki Trabzon'dan bir ablamız gelmiş. Evet. Orada hizmet etmeye. Rabbim hayırlarını kabul etsin inşallah. Amin. Ablam, gazsallığa gittin orada. Başından mutlaka bir şeyler geçmiştir. Bizler böyle işte insanları hatırlatmak amacıyla programlar yapıyoruz. Bize ilk olarak oraya gittiğinde ne hissettiğinden bahseder misin? Hatay'ı gördüğüm zaman çok etkilendim. Diğer 11 şehrin de diğer arkadaşlarla birlikte haberleştiğimizde Çok kötüydü. Ceset torbaları, cenazeler, yani çok karışıktı oralar. Enkazlar, cenazeler kalabalık. bütün şehrin tamamen yok olduğunu gördüm. Çok üzüldüm, çok etkilendim. Ben zaten Trabzon'dan oraya ilaç kullanarak geldim. Yani o görüntüyü nasıl kaldırabilirim, nasıl dayanırım diye düşünüyordum. Ama Rabbim yardım etti. Gerçekten yani siz birilerine yardıma koşuyorsanız Rabbiniz de size yardım ediyor. Peki kıymetli ablam, gönüllü olarak gittiğinde böyle cenazeleri ilk gördüğünde korktun mu? Korkmadım. Normal şartlarda Trabzon'da mesela öyle görmüş olsam kendim korkardım. Kesinlikle uyumazdım da, rüyalarıma da girerdi ama orada korkmadım. Hiç korkmadım. Allah yardım etti bana. Gerçekten sabrını da verdi. Allah'tan bir güç, bir kuvvet, yani manevi bir şey geldi, öyle söyleyeyim. Kesinlikle korku, tedirginlik, panik olmadım, yani hissetmedim öyle bir şey. Peki ablacığım, cenazeler oraya nasıl getiriyorlardı? Her türlü cenaze vardı, her şekilde. Yani sonuçta binalar yıkılmış. Şöyle düşünün, 2 bina, kat, tablalar üst üste. Yani şu kadar bir mesafeden çıkarılan insanın durumu nasıl olur? Siz düşünün. Binalardan ceset torbasına koyup geliyordular. Orada rastgele atıyordun. Her çeşit cenaze vardı. Normalde vardı, parçalanmış da vardı, kolu bacağı kopmuş da vardı, yanmış da vardı. Her çeşit vardı. Her türlüsü vardı. Şu fazla detaya girmek istemiyorum çünkü onlar vefat ettiler, şehitlik hükmüne erdiler. Kul hakkına gireriz diye düşünüyorum. Onlardan helallik alma şansımız olmayabilir. Çok fazla detaya girmeden konuşmamıza devam etmek istiyorum. Evet. Peki abla, kaç tane cenaze kefenlediniz? Sayısını hatırlamıyorum. Vallahi çok, sayısı aklımda yok. Yani bayağı çok. 10.000 yapmışızdır belki de. Çok yani. Çok fazla cenaze vardı. Hatta son 2 gün Narlıca'daydık, Hatay'da, dış merkezde diyeyim. Cenazeler, cenaze arabalarıyla geldiler. Bir de ayrıyetten son 2 gün tırlarla geldiler. Yani cenaze araçları yetmiyor, tırlarla geliyor. O kadar ki yoğun cenaze akışı vardı. Bir gün 2 tır cenaze geldi. Onun haricinde diğer illerden gelen cenaze arabaları, ambulanslar, insanlar kendi arabalarıyla, kendi imkanlarıyla getirdikleri cenazeler. Cenaze araçları yetmiyor. Her yerden geldiği halde tırlar takviye edildi. Mesela kamyonet geliyordu. Kamyonetin arkasında üst üste bir sürü cenaze geliyordu. Yani insanlar artık şeyin derdine düşmüştü. Bir an önce cenazemize ulaşalım, onu kefenleyelim, işte defnedelim. Onun derdine düşmüştü. Çünkü çok cenaze vardı. Peki abla, yıkayabildiniz mi cenazeleri yoksa direkt kefenlediniz mi? Yıkayamadık. Siz de biliyorsunuz, birlikteydik orada. Su yoktu. Sadece teyemmüm ve kefenleme. İmkansızlık vardı. Her türlü imkansızlık vardı hatta. Biz bile abdest almak için küçücük sulardan, yani sadece abdestin farzlarını yerine getirebiliyorduk. Sadece teyemmüm ettirdik, kefenledik. Yoğunluktan dolayı son 2 gün Suriye sınırındaydık. Orada kefenlemeye zaman yoktu. bizim dönüşümüzden önceki son 2 gün diyorum ve cenazelerin de deforme olmasından dolayı sadece
kefenleme yapılma bile kaldırıldı. Yani zaruretten dolayı hem savcılar hem de müftülük yasakladı kefenlemeyi. Son 2 gün, bizim geleceğimiz son 2 gün kefenlenmedi. Çok cenaze vardı. O kadar kalabalığı, yani ben ömrü hayatımda o kadar cenazeyi bir arada hiç görmedim. Yani mahşer provası gibiydi haşa. O şekildeydi yani. Çok etkilendim. Peki abla, enkazdan çıkan cenazeler arasında en etkilendiğin hangisi oldu? En etkilendiğim bir tane çocuk ablasını getirmişti. Kız kardeşini parçalarını toplayarak getirmiş bir poşetin içinde. Yani benim elime getirdiği, ben onu çocuk bebek zannettim. Böyle şöyle bir şeydi. Kafa şeklinde bir şeydi, ancak sonra konuşunca, benden yardım isteyince, onu kefenlememi isteyince, Bu ablam dedi. ablamı dedi, kendim çıkardım. Ablam parçalar halinde dedi, yani küçük küçük parçalar halindeydi. O beni çok etkiledi. Hatta çocukla orada oturdum, ağladım. Onu ceset torbasının içerisinde, kefenin içerisinde cenaze görünümü vermeye çalışarak onu o şekilde torbanın içerisinde ayarladım, kefenin içerisinde. Teyemmümünü yaptırdık. Defin işlemlerini yaptırdık. Ondan sonra da cenazesini aldı gitti. Çocuğun ruhaniyeti nasıldı abla? Çok üzgündü. Ablası çok güzel bir bayanmış. Fotoğrafını bana gösterdi. Onu görünce özellikle ben daha çok ağladım. Kadın gerçekten dünyalar güzeliydi. Kapalı, tesettürüne de çok dikkat eden, örtülüymüş. O şekilde işte imtihan diyorum ya. Çok güzel bir bayandı. Ama ulaşamamış. O kadarcık ulaşabilmiş yani. Parçalarını alabildim dedi enkazın altında. Çok üzgündü. Ağlıyordu yani. Titriyordu resmen. Peki abla, kefenlerken, hazırlarken böyle için ağladığın bir durum oldu mu? İlk 8 yaşında bir kız çocuğu geldi. Hiçbir şey yok. Sadece kolon yüzüne düşmüş. Onu ilk görünce kızım aklıma geldi. Sayısını hatırlamıyorum, çok oldu. Özellikle de çocuklar, bebekler beni çok etkiledi. Bir tane bayan vardı hamile. Bir tane geldi, 2 hamile. Doğumuna çok az bir şey kaldı. Eşiyle el ele çıkarmışlar onları. Yani bir sürü vardı da özellikle onun enkaz altında kaldığı için karın zarı yırtılmıştı. Bebek gözüküyordu karnında. En çok ondan üzüldüm. Ona ağladım. Cenaze yakınları kendi cenazesini bulabiliyorlar mıydı abla? Cenaze yakınlarını, kendi cenazelerini bulamıyordu. Mesela bir yerde mesaj gelmişti. Rönesans rezidanstan çıkanlar ayrı yere koyuluyor. Hani orası daha lüks veya zengin muhit olduğu için öyle bir şey yoktu. Yani ilk gittiğimizde komplekste sen de vardı. Bütün cenazeler yerdeydi. Hepsi ceset torbasının içerisindeydi. Allah milletimizden, devletimizden ve bütün toplum kuruluşlarından razı olsun. Çıkan binalardan çıkan cesetler torbaya konulduktan sonra hangi binadan çıktığı üzerinde yazıyor. Doku örneği alındı. Resim çekildi. İşte geldi üzerindeki kıyafet, battaniyeden kan örneği, diş örneği alındı. Şu ayak kısmından et parçası alındı. Kimlik varsa kimlik, fotoğraf varsa fotoğraf. Çakmak oluyor, kiminde yüzük oluyor, kolyesi oluyor, resim. Fotoğraf yoksa özel bir eşya. Bazen hiçbiri yok. O zaman sadece yaş belirtiliyor. Şu binadan çıktı, şu yaşında. Bayan veya erkek. O şekilde hepsi yerlerde torbaların içerisindeydi. Ve bu durum beni çok etkiledi. Peki ablacığım, hiç böyle uhrevi bir an yaşadığın oldu mu? Evet, uhrevi bir an yaşadım. Son cuma günüydü. Depremin sanırım 5. günü. Narlıca'da o tırlarla cenaze geldiği gün çok yoğundu. O kadar yoğundu ki yani kalabalıktı. Öğrencilerim benim savcılarla onlara yardım ediyordu. Adli tıpta onlara yardımcı oluyordu. Ben kenarda böyle çöp bile topladım o gün. Yani o kadar yoğunduk, o kadar yorgunduk. Birazcık hava alayım diye yukarıya doğru çıktım. Mezarlığın olduğu bölüme doğru yan taraftan böyle çıktım. Narlıca'ya inen yolun üzerinde. Bir tane arabanın arkasında böyle rüzgar esiyordu. Bana hafif ferahlamak için çıktım daha doğrusu. Orada otururken böyle 5 dakika ya da 10 dakika, cuma saatiydi zaten, koku gelmeye başladı. Çok etkilendim. Yani bunun Allah tarafından olduğunu düşünüyorum. Normalde cenazeler deforme oldu, kokmaya başladı. Artık kaç gün olmuştu yani, tabii ki de haliyle kokar ama oradan gül kokusu yayılıyordu. Bir de bir tane bayan geldi, 2 çocuğu ve eşini dış kapıdan çıkardı. Kendi dış kapıdan çıkamadı. Enkazın altında kaldı ve yüzü çok güzeldi. Yani yüzünde hiçbir bozulma, hiçbir şey olmadı. Sadece hafif bir morartı vardı. Ya temiz bir yüzlü bir bayandı. Subhanallah dedim yani, Rabbime yine hamd ettim onu bana duyurduğu için. Elhamdülillah. Yani her şeyi bir arada yaşadık. Bütün duygular bir aradaydı. Yani üzüntü, keder, maneviyat hepsi bir aradaydı. Peki böyle Allah'ın yardım ettiğini düşündüğün bir an oldu mu abla? Allah'ın yardım ettiğini düşündüğüm bir an oldu. Çünkü ben zaten hani çok üzüntülü bir insandım. Oraya nasıl gideceğim, nasıl yapacağım, ilaç kullanarak gittim demiştim başta. Yani hiç kesinlikle ben bakamam. Tabii ki de kanlı geliyorlar biliyorsunuz, enkaz altından her türlü
cenaze var. Kesinlikle bakamam, yani yapamam, hiçbirine dokunamam yapamam dediğim her şeyi orada yaptım, öyle söyleyeyim yani. Kendim orada inanamadım. Ömrü hayatımda görmeyeceğim şeyleri orada yaşadım. Allah da sabrını verdi. Rabbim insana orada, yani Rabbim yardım edene daha çok yardım ediyor, bir güç veriyor, kuvvet veriyor. Öyle olduğunu düşünüyorum. Hiç öldü diye getirilip de daha sonra canlanan bir cenaze oldu mu? Öyle bir olaya hiç tanıklık etmedim. Yani genelde bize gelenler birkaç gün olmuştu zaten, ölmüştü. En duygulandığın an hangisiydi abla? En duygulandığım an, en son veda ettiğim gün bir tane teyzeyi kefenledik. Artık depremin 6. günü olmuştu. Orada rica üzerine bir teyzeyi aile çok istedi. Anneleriymiş. Teyzeyi kefenledim. Teyze hala olduğu gibi duruyordu. Sağ tarafına yatmış. Pamuk gibiydi. Anne ve çocuk bir arada geldi. Ceset torbasını açtık. 1,5-2 yaşında kurtarmak için ayağının arasına koymuş çocuğu. İkisi öyle vefat etti. Onları hiç ayırmadık. Öyle gömüldüler. Hiç bozulmamış, hiçbir deforme olmamış. Böyle sağ tarafında bu şekildeydi. Torbanın içerisinde. Teyze gülüyordu. Yumuşacıktı. Çok güzeldi. Hiç deformasyon yoktu, kokma yoktu, hiçbir şey yoktu. Onu kefenleyip oradan ayrıldım. Tam çıkarken rica üzerine yaptım. Hiç bırakmayı düşündün mü? Gassallığa gittin ama böyle gördüklerin karşısında hiç artık yapmak istemiyorum dediğin oldu mu? Hiç olmadı yani. Ben oraya gerçekten Allah rızası için gitmiştim. Hiç bırakmak istemedim. Geleceğimiz günün akşamına kadar da mücadele ettik. Bırakmayı düşünmedim. Peki abla, yıkarken, daha doğrusu hazırlarken en zorlandığın cenaze hangisiydi? Bebeklerde, çocuklarda çok zorlandık. Bir tane küçük geldi. 5-6 yaşlarında var. Elinde oyuncak ayıcığı yatıyordu herhalde. Onu da almadık. Onu da onunla beraber koyduk. Yani çok değişik duygular orası, bilmiyorum. Çocuklar daha çok etkiledi. Onlardan çok etkilendim. Çocuklar genelde etkiliyor. Bir de gençler, yaşlı o kadar yoktu. Ama genç çok vardı. Yani genelde çocuklar gülüyordu. Bütün çocuklar gülüyordu, gülümsüyordu. Çok etkilendim onlardan. Peki abla, sence hazırladığın cenazeler senin onu hazırladığını, onunla ilgilendiğini hissediyorlar mı? Ben hissettiklerini düşünüyorum. Vallahi bence hissediyorlardır. O yüzden daha önce gassallık için kurs açmıştım Trabzon'da. Zaten bir kere oldu bu kurs açma işi. Orada öğrencilerime en çok dikkat ettiğim şey oydu. Yani cenaze yıkarken, kefenlerken ve daha sonrasında, bu Hatay'da da öğrencilerime onu söyledim. Kesinlikle ve kesinlikle diyordum, cenazenin mahremiyeti ile, yani orada olan şeylerle ilgili dışarıya bilgi vermeyin. Hani onun özel durumlarını paylaşmayın. Çünkü bu konulara çok dikkat ediyordum ben. Normalde meslek olarak gassallık yapmıyorum zaten. Ben oraya gönüllü geldim. Ama bu işi neden öğrendin diyeceksiniz. Kendi ailemden birisi, özellikle de bu durumlarda birisi vefat ettiği zaman hani lazım olur diye. Kendi annem mesela, nasip olmadı, annemi Covid'den kaybettim. Veya akrabalarım hani ihtiyaç olduğu zaman olayım diye öğrendim bu işi. Normalde meslek olarak yapmıyorum. Bir mucizeye denk geldi mi abla? Bir tane orada kimlik tespiti yapılırken genç bir çocuk vardı. Senin yaşlardaydı çocuk ve senin gibi de sakalları vardı. Torbayı açtı. Eli böyle kalmış ve onu görünce çok etkilendim. Kendi oğlum aklıma geldi. Aynı benim oğlum gibiydi. Kirli sakallı. Gözümün önüne gelir o hala. Erkek olduğunu bilmiyordum ama çocuk gülümsüyordu, nurlanmıştı. Sakalları vardı. Aynı senin gibiydi yani yaş olarak. Senden daha zayıftı ama depremin 5. ya da 6. günüydü. Torbanın içerisindeydi. Gözümün önünden hala gitmiyor. Yani normalde yüzlerine bakmam. Tamamen tesadüf karşılaştık bu çocukla biz. Torba açıldı. Bayan zannedildi muhtemelen. Açılınca çocukla yüz yüze geldim. Normalde erkek cenazelerine biz bakmıyoruz. Ama onu görünce çok etkilendim. Nurlanmıştı yani çocuk. Bembeyazdı. Depremin 5. günüydü. Peki ablacığım, sence günlerce enkazda susuz ve aç kalarak sağ kurtulmanın bir mucizesi var mı? Var. Tabii ki de var. Rabbim bu konuda nasıl bir hüküm vermiş? Yani onları biz yediririz içiriz diyor Allah-u Teala. Ben onların gerçekten Allah-u Teala tarafından melekler vasıtasıyla yedirilip içirildiklerine inanıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani onlara Rabbim dileseydi onları da öldürürdü. Yani o besledi, o doyurdu, o çıkardı. O izin vermese biz de oraya gidemezdik. O ekipler de onları oradan çıkaramazdı. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta bir adım dahi atamazdık. Onun izni olmasaydı. Peki ablam, sence bu depremler bize neyi hatırlatıyor? İnsanın acziyetini hatırlatıyor. Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu büyüklüğünü. Yani ne kadar güzel olursan ol, ne kadar boylu postlu olursan ol, efendime söyleyeyim ne kadar malın mülkün olursa olsun, ne olursa olsun ben şuyum, ben buyum, insan dememeli.
Yani Allahu Teala burada büyüklüğünü gösteriyor. Çünkü ben bir tane tanıdığım aramıştı. Bir tane hoca hanım arkadaşım vardı. O arada bir aile, yanılmıyorsam Malatya tarafından, ilk depremde evlerinden sağ kurtulmuş. İkinci depremde gündüzde yoldaymışlar. İkinci depreme yolda yakalanmışlar. Ama o arkadaş din görevlisi mi bilmiyorum. Yolda eşimle arabada gelirken diyor Zilzal suresi okumaya başladım. Depremi nasıl yaşadım, nasıl hissettim diyor. Yani dağların yürüdüğünü gördüm diyor gözümle. Zilzal suresi okuyordum diyor. Sonradan diyor hani ben bile şuurumu kaybedip çığlık atmaya başladım diyor. Yani o kadar büyük bir sarsıntı. Burada ne var? Kulun acziyeti var yani. Başka bir şey yok. Ne olursa olsun Allah-u Teala nasıl diyor kıyamet gününde bütün ölüler yerden yukarıya çıkacak, yerden fırlayacak diyor ayet-i kerimede. Mesela Zilzal suresinde dağlar alt üst olacak. Yerlerdeki bütün madenler gökyüzüne çıkacak. Onlar pamuk. Hani eskiden pamuk attırmak için makineler vardı. Biliyor musunuz bilmiyorum da annemler götürürdü böyle kullanılmış pamuklar, eski yataklar, yastıklar bir fabrikaya götürülür. Orada onlar tekrar attırılır, tazelenir. İşte ayet-i kerime buna benzetilmiş. Yerin altındaki bütün madenler havaya saçılacak ve zerre kadar olacak diyor. Rengarenk olacak diyor ayet-i kerimede. Yani burada ne var? Yani ben orada onu gördüm. Rabbimin büyüklüğünü ve insanın acziyetini gördüm. Gerçekten ne kadar aciz olduğumuzu orada gördüm. Yani insana Allah'tan başkasının yardım edemeyeceğini, insanın tek çaresinin yine Allah olduğunu. Rabbim anlamayı nasip eylesin inşallah. Anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Öyle Amin. söyleyeyim. Amin. Ama seni en çok orada etkileyen ne oldu? Beni en çok etkileyen ne oldu? Ben normal şartlarda burada Trabzon'da gastalık yapmıyorum. Yanıma şu anda bir tane cenaze koysalar şurada yan odaya mesela tek başına git onu belki kefenle yıka deseler belki cesaret edip yapamam. Yaparım ama hani belki yapamam ama orada binlerce cenaze ile baş başa bile kaldım yani. Korkmadım. Kendim de orada şaşırdım yani nasıl bir güç, ilahi bir güç. Allah-u Teala gerçekten insana orada yardım ediyor. Bunu gördüm yani insana bilinmeyen bir güç, bir yardım geliyor. Öyle söylüyorum. Peki abla eklemek istediğin bir şeyler var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Sana ziyaretime geldiğin için çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Seni tanıdığıma memnun oldum. Allah razı olsun. Hatay'dan buraya bir dostluk. Hatay'dan Trabzon'a bir dostluk. Ayrıca bilgilendirmek de istiyorum. Ankara İnsan Hak Derneği ekibi olarak çocuklar da Trabzon'a gelip ziyaretimde bulundular. Onlara da teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun. Eski Spor Gençlik Bakanı Faruk Özak bizzat kendisi beni telefonla arayıp hizmetlerim için bana teşekkür etti. Ben de buradan ona teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Teşekkür ederiz ablacığım. Ablacığım ağzına yüreğine sağlık. Sağ İyi ki olsun. programımıza katıldın. Çok sağ olasın. Bir şey değil. Umarım bu programı izleyip de kendine böyle çeki düzen verir insanlar. Umarım bundan ders çıkartırlar diyelim. İnşallah. Dostlar bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Sizleri alemlerin en güzeline, en yücesine, Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.